Güney Kafkasya'da tansiyon yıllardır düşmek bilmedi. Barışı sağlamaksa mümkün olmadı. Bunun sorumlusu yalnızca Ermenistan, Azerbaycan, Rusya değil, İran da tüm çatışmaların ana aktörlerinden biri. İran gerek birinci, gerekse de 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı açıktan destekledi. Daha sonra bölge için her anlamda stratejik önemde olan Zengezur Koridoru'nun açılmasına net karşı çıktı. Hatta İran, Zengezur Koridoru'nu engellemek için bölgede 30 yıl sonra konsolosluk bile açtı. ما همان گونه که بارها اعلام کرده ایم تغییرات در مرزهای کشورهای منطقه و وضعیت و واقعیات ژئوپلیتیکی منطقه را تحمل نخواهیم کرد. İran'ın bu açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan istihbaratı İran'a ve İran'ın ülkede yapılanmasına karşı somut adımlar atmaya başladı. Bunlardan en önemlisi İran'ın Azerbaycan'da istasyon şefi ve her türlü yapılanmadan sorumlu yetkilisi Ocak Nicat'ın Azerbaycan'dan aylar önce sınır dışı edilmesiydi. Azerbaycan Devlet Kanalı 30 yıl sonra ilk defa İran'ı yaptıklarından dolayı açıktan eleştirdi. İran, sənə nə olur? Azərbaycana qarşı agresiyanın kökündə nədir yanır? Amma baba, bir şey yaddan çıxarma ki, Azərbaycanın qazdığı qəbirlər çox dərin olur. Son olarak Azerbaycan istihbaratı İran'ın ülkede kurduğu silahlı örgüte yönelik operasyon yaptı ve 19 örgüt militanını gözaltına aldı. Azerbaycan istihbaratı İran'ın kurduğu örgüt ve elemanların isim ve görüntülerini de yayınlayarak Azerbaycan aleyhine faaliyet gösterdiğini, çatışma bölgelerinde silahlı ve örgütsel eğitimler aldıklarını da vurguladı. Azerbaycan elde ettikleri bulguları kamuoyuyla paylaşarak doğrudan İran istihbaratını hedef aldı. Bu durum 30 yılda ilk defa gerçekleşiyor. 30 yıllık süreçte İran tehlike olarak algıladığı Azerbaycan'da her zaman var olmaya çalıştı. Onun bu bölümünde İran'ın Azerbaycan'daki gücü, çalışmaları ve hedeflerini ele alacağız. Azerbaycan için sıradan bir komşu olmayan İran hem karadan hem de denizden Azerbaycan'ın güneydeki tek komşusu. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra İran'ın kuzeyinde doğal bir Türk şeridi oluşması İran için yeni bir tehdit algılaması haline geldi. Özellikle Azerbaycan, İran'ın tehdit algılamasının merkezinde bulunmaya başlamıştı. Sadece bu değil. Azerbaycan, Hazar üzerinden Orta Asya'ya, Türk dünyasına açılan kapı. Özellikle Türkiye'nin Türk dünyasına açılması için önemli güzergahlardan biri. İran'da kalan 30 milyon Azerbaycan Türk'ünün yaşadığı bölgeyle sınırı paylaşıyor. İran, Azerbaycan'ın gerek iş dünyası gerekse devlet bürokrasisinde kendi insanları ile etki alanı oluşturmaya çalışsa da en büyük gücü ve elindeki silahı kendi mezhepsel ideolojisine göre araçsallaştırdığı din faktörü. Bilindiği gibi Azerbaycan'ın %60'a yakını kendisini Şii olarak tanımlıyor. Burada önemli bir detay var. Eski Sovyet coğrafyasındaki toplumların mezhep bilgisi yüksek düzeyde değil. Hangi tarafın yönlendirmesi çalışması ağır basarsa o tarafa eğilim artıyor. İran devlet aklı Azerbaycan'a bizden koparılan Şii memleket, Şii toprakları nazarıyla bakıyor. وأن الآذريين الحقيقيين الكتار موجودين في إيران. Din faktörünü Azerbaycan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kafkas Müslümanların idaresini kullanarak bölgede ciddi etki alanı oluşturuyor. Ayrıca yüzlerce öğrenciyi Kum şehrine götürerek kendi mezhepsel ideolojisi doğrultusunda eğitiyor ve bölgeye nüfuz ajanı olarak geri gönderiyor. Şimdiye kadar bölgede 10 binden fazla öğrencinin yasal ve gayri yasal olarak İran'da eğitim aldığı biliniyor. Aynı Suriye, Irak, Yemen'de olduğu gibi İran devleti Azerbaycan'daki nüfuz alanını kendi anlayışına göre araçsallaştırdığı Şii mezhebi üzerinden genişletmeye, Azerbaycan'da Lübnan Hizbullah gibi askeri politik, siyasi bir model oluşturmaya çalışıyor. İran'ın Azerbaycan'daki Hizbullah projesi diğer ülkelerdeki kadar başarılı olmadı. Olmuyor. Ama İran çalışmasını sürdürüyor. Buna en iyi örnek olarak şunu verebiliriz. İran vasıtasıyla Suriye'ye gidip Esed rejimi için savaşan Fatih Müyün Tugay'ı, Zeynep Büyün Tugay'ı, Katayip İmam Ali, Katayip Hizbullah gibi örgütler saflarında ölen çok sayıda Azerbaycan vatandaşı bulunmakta. Çünkü İran'da yaşayan, yani Güney Azerbaycan olarak tanımlanan başta Tebriz, Erdebil, Urmu, Kereç ve Gocasay ve başka bölgelerde 25-30 milyona yakın ve bir bölümü de Türk milliyetçisi olan Azerbaycan Türk'ü yaşıyor. Ve İran bir gün güçlü bir Azerbaycan olursa o bölgelerin kendilerinden ayrılabileceğini ve oradaki Türklerin domino olacağını değerlendiriyor ve bunun olmaması için her şeyi yapıyor.
İran'ın en büyük korkusunun başında da Türkiye'nin bölgede güçlü olması geliyor. İran demokratik, gelişmiş, dünyada söz sahibi bir Türkiye'nin bölgede model olacağını ve elindeki tek gücü olan radikal mezhep silahını kaybedeceğini düşünüyor. İran bölgede İsrail karşıtlığından çok Türkiye karşıtlığı yapıyor. İran'a yakın medyaya, öğretmenlere, kripto elemanlarına ve imamlarına da baktığımız zaman Türkiye'ye karşı kampanya yürüttükleri apaçık gözüküyor. İran bölgede birinci güç olarak Rusya'yı görüyor ve her zaman bölgede ikinciliğe oynuyor. Dolayısıyla Rusya'nın gücü ve etki alanının Putin'den sonra zayıflayacağını değerlendiriyor. Rusya zayıfladığı takdirde kendisinin birinci güç olarak sahneye çıkacağını hesaplıyor ve çalışmalarını buna göre yapıyor. Ama Türkiye'nin özellikle 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bölgede artan nüfuzu İran'ı derinden sarsmış durumda. İran propagandasının Azerbaycan'da önemli isimlerinin başında İran lideri Ali Hamaney'nin özel temsilcisi Ocak Necat geliyordu. Ocak Necat, İran lideri Hamaney'nin Azerbaycan'daki olağanüstü ve tam yetkili temsilcisi konumundaydı. Bu şahıs İran Büyükelçisi'nden daha yüksek bir statüye sahip ve 1990'dan beri Azerbaycan'da yaşıyordu. Onlara deyək, gördünüz Amerika sizi nə günə qoydu? Hələ inanmayıbsınız? Hələ ayılmayıbsınız? Ocak Necat, Azerbaycan'daki İran casus ağına da liderlik yapanlardan biriydi. Azerbaycan'da Ocak Necat tarafından desteklenen çok sayıda dini kuruluş, Şii din adamları, haber siteleri ve internet televizyon kanalları var. Ocak Necat'ın desteklediği sadece Hizbullah üyeleri değil, ayrıca iyi eğitimli Şii din adamları Ocak Necat'la doğrudan bağlantılı ve İran adına hizmet ediyor. İşte geçtiğimiz aylarda Azerbaycan hükümeti bu şahsı sınır dışı ederek İran'a hamle yapmış oldu. İran, Azerbaycan'da Şii kesim olarak tanımladığı kitleyi 3 kategoride yönetmeye ve yönlendirmeye çalışıyor. 1. Diyanet İşleri Başkanlığı ve iş adamları aracılığıyla yasal statüsü olan kesimler. 2. Hizbullah gibi radikal kesimler. 3. Kriptolar. Burada önemli bir ayrıntı var. Rusya'nın Azerbaycan'daki şebekesi başta olmak üzere Moskova'da dini anlamda İran'ın Azerbaycan'da etkili olmasını istiyor ve bunun için destek veriyorlar. Azerbaycan'da İran'ın destek verdiği imamları, hocaları, medyası, doktorlar, nüfus ajanları asla Rusya aleyhine konuşmazlar. Rusya genel olarak Türk dünyasında, özel olarak da Azerbaycan'da Türkiye'den çok İran'ın etkili olmasını istiyor. Ayrıca İran sempatizanları Türkiye'nin yanı sıra Batı karşıtı propaganda da yapıyor. Bu durum da Rusya'nın işine geliyor. Bunun yanında Azerbaycan, Rusya ve İran için sadece işbirliği bölgesi değil, aynı zamanda rekabet alanı. Sürekli olarak Azerbaycan'daki nüfuzunu arttırmaya çalışan İran, birinci güç olarak Rusya'yı görüyor. Moskova, Tahran'a mezhepçilik gibi bir enstrüman vermenin eninde sonunda bölgenin ona kaybetmesinin neden olabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle Rusya, Azerbaycan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da etkili olmaya, bu alanı da tamamıyla İran'a kaptırmamaya çalışıyor. Mən indiyə qədər bunu başa düşməmişəm ki, hələ elə bilmişəm ki, mənə bir şey olsa, mənim qardaşlarım gəlib məni buradan qurtaracaqlar, mənə köməklik olacaqlar. Amma bugün mənim umudum qırıldı. Mən kimə inanım? Mənim qardaşım məni Erməniyə satdı. Bu kişi Azerbaycan Diyanet İşleri Başkanı Allahşükür Paşazade. Paşazade'nin resmi statüsü Kafkasya Müslümanlarının lideri, yani Şeyhülislam olarak nitelendiriliyor. Eğitimini Özbekistan'da Taşkent Üniversitesi'nde aldı. Rusya ile uzun yıllara dayanan yakınlığı var. Rusya'dan çok sayıda üst düzey madalyalar aldı. 30 yıla yakın merkezi Bakü'de bulunan Kafkas Müslümanlarının İdaresi Biriminin başkanı. 1992'de Moskova'nın telkini ve yönlendirilmesiyle Azerbaycan, Dağıstan, Gürcistan, İnguşetya, Çeçenistan, Karaçay-Çerkez ve Adige'nin dini liderleri tarafından Kafkas milletlerinin Yüksek Dini Şurası'nın başkanlığına seçildi. Hamaney Hazretlerine ben Müslümanlar adından, dindarlar adına teşekkür bildirirəm ki, onun fatvası diyebilirim ki, qələbənin carçısıydı. O ki, fatva verdi ki, Qarabağ torpağı İslam torpağıdır ve onu şehit olanlar da orada demek şehitdiler, dünyasını değişenler şehitdiler. Bu bizim qələbəmizi demək olar ki, sübut edildi ve o getirdi, o qələbəyə çıxan. Ona göre de biz hem de onlara teşekkür ediyoruz. Allahşükür Paşazade Fars kökenli olup kendisi de Şii mezhebini ve İran'daki dini çizgiyi takip ediyor ve o ekolden besleniyor. Paşazade yukarıda bahsettiğimiz Hamaney'in özel temsilcisi Ocak Necat'la çok derin bağlantılarının olduğunu saklamıyor. Şu anda Ocak Necat'ın atadığı önemli isimler Paşazade'nin kurumunda görevdeler. İran'ın Kafkasya siyasetini yasal anlamda yürüttüğü merkezlerden biri de Kafkasya Müslümanlarının İdaresi.
Paşazade ve Kafkas Müslümanlar İdaresi biriminin çalışmaları sayesinde kendi görüşlerini yaygınlık verirken İran ve mezhepsel görüşlerini benimsemeyen bazı camileri de kapattılar. Özellikle 2. Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek halk nezdinde dillere destan oldu. Bundan rahatsız olan İran, Türkiye bölgeye Şii topraklarına Nusracıları El-Kaide üyelerini getirdiği söylemini kullanarak Türkiye'ye karşı bölgede artan sempatinin önüne geçmeye çalıştı. İran'ın bu söylemi, İran devletinin en tepe yöneticisinden alt kesimine kadar dillendirildi. İran, Azerbaycan tehdidinin kendi iç ve dış politikasını etkilediğini belirtmişti. Bunu fark edenler, İran'ın Karabağ Savaşı'nda izlediği tutumu görse de şaşırmadılar. İran her fırsatta Ermenistan sınırında herhangi bir değişikliğe karşı olduğunu belirtiyor ve bu ülkenin toprak bütünlüğünün sadık savunucusu olduğunu dile getiriyor. Hatta İranlı üst düzey bir yetkili Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nden Türkiye'ye bir enerji ticaret yolu oluşturmak için Nahçıvan'a Ermenistan'ın yetki alanı olmayacak şekilde koridor açmak istiyor dedi. Evet, istenilen tam da bu. Bu koridorla Türkiye ve Azerbaycan'ın tam bir asır sonra ilk kez karayolu ile bağlanması hedefleniyor. Dikkatiniz için teşekkür ediyoruz. Takipte kalın. Güney Kafkasya'da tansiyon yıllardır düşmek bilmedi. Barışı sağlamaksa mümkün olmadı. Bunun sorumlusu yalnızca Ermenistan, Azerbaycan, Rusya değil, İran'da tüm çatışmaların ana aktörlerinden biri. İran gerek 1. gerekse de 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı açıktan destekledi.